Sadece bir uçak mı, yoksa bir milletin tam bağımsızlık ilanı mı? Gökyüzünde 10 yıllardır süregelen kuralları, fizik yasalarını ve jeopolitik dengeleri baştan yazacak bir güç yükseliyor. Kaan savaş uçağı. Belki de bugüne kadar savunma sanayi hakkında duyduğunuz her şeyi bir kenara bırakmanın vakti geldi. Çünkü Kaan sadece radardan kaçabilen çelik bir gövdeden ibaret değil. O, gökyüzünün en zeki, en hızlı ve en amansız avcısı olmaya hazırlanıyor. Dünyanın en iyileriyle kıyaslanıyor, milyarlarca dolarlık havacılık devlerini uykusuz bırakıyor ve dost düşman herkesin radarında. Peki, Türkiye'nin bu devasa projesi şu an tam olarak hangi gizli aşamada? Haberlerde duyduğunuz ilk uçuş müjdesinin perde arkasındaki gerçek teknik detaylar, henüz kimsenin konuşmadığı o riskler ve uçağın içine gizlenmiş milli sırlar neler? Bugün Kaan'ın karbon fiber gövdesinden yapay zekayla donatılmış beynine kadar her zerresine iniyoruz. Hazırsanız gökyüzündeki son kalenin bugüne kadarki en kapsamlı analizine başlıyoruz. Başlamadan önce, son kale ailemiz her geçen gün büyüyor. 50.000 abone hedefimize giden bu yolda milli gücümüzün analizlerine destek vermek için hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Desteğiniz bu bağımsız analizlerin devamı için çok kıymetli. Son aylarda Türk savunma sanayi kulisleri tek bir isimle yankılanıyor. Milli Muharip Uçak Kaan. TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazans'daki devasa tesislerinden sızan her bilgi, uçağın test süreçlerinde kritik eşiklerin beklenenden daha hızlı aşıldığını fısıldıyor. Özellikle uçağın fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik mukavemet testleri ve iniş takımlarının binlerce tonluk yüke karşı dayanıklılığı başarıyla tescillendi. Haberlerde en çok tartışılan konu ise Kaan'ın kalbi, yani motoru. Dünyada bu çapta bir 5. nesil savaş uçağını uçurabilecek turbofan motoru üreten ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Türkiye, ilk prototiplerde kullandığı F-110 motorlarıyla bu serüvene başladı. Ancak asıl hedef yerli motor. TR Motor ve Rolls-Royce ortaklığıyla yürütülen yerli motor projesinde tasarım aşamasının sonuna gelindiği ve üretim için vites yükseltildiği biliniyor. Savunma kulislerinde konuşulan ve heyecan yaratan en sıcak haber ise uçağın mühimmat entegrasyon takviminin revize edilmesi. İlk uçuşun ardından hemen silahlı testlerin başlaması planlanıyor. Bu, Kaan'ın sadece gökyüzünde süzülmekle kalmayıp, çok kısa bir süre içinde Türk yapımı mühimmatlarla ateş gücünü dünyaya kanıtlayacağı anlamına geliyor. Batı medyasında, Türkiye bunu başaramaz diyenlerin sesinin neden kesildiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Türkiye penceresinden, savunma sanayine bakıyoruz. Bu kanalda, gelişmeleri yüzeyden değil, bağlamı, etkisi ve dengesiyle ele alıyoruz. Burası son kale, son hat, son denge. Kaan, sıfırdan bir uçağın değil, aslında bir ekolün nasıl var edildiğinin en somut örneği. Proje ilk kez Milli Muharip Uçak, MMU ismiyle duyurulduğunda, birçok uluslararası analiz kuruluşu bunu sadece bir propaganda hayali olarak nitelendirmişti. Ancak Türkiye'nin genç mühendisleri, uçağı dijital ikiz teknolojisiyle henüz tek bir cıvatası sıkılmadan önce bilgisayar ortamında milyonlarca kez uçurdu. Geliştirme sürecinde uygulanan blok mantığı, projenin en zekice kurgulanmış kısmı. Şu an gördüğümüz prototipler Blok 0 olarak adlandırılıyor ve uçağın aerodinamik kararlılığını test ediyor. Seri üretimle birlikte Blok 1 ve Blok 2 aşamalarına geçildiğinde uçaktaki her sensör, her yazılım satırı ve her kaplama malzemesi daha da evrimleşecek. Türkiye bu projeyle sadece bir uçak üretmiyor, aynı zamanda devasa bir ekosistem inşa ediyor. Kaan için kurulan rüzgar tünelleri, radar kesit alanı, ölçüm istasyonları ve elektromanyetik kalkanlama odaları bugün Avrupa'nın en modern altyapıları arasında yer alıyor. Binlerce alt yüklenici, Kaan'ın tek bir kablosu veya vidası için uzmanlaşıyor. Bu, Türkiye'nin mühendislik ordusunun en büyük sınavı ve bu sınav başarıyla veriliyor.
Şimdi Kaan'ı gerçek bir hayalet ve avcı yapan o teknik detaylara, yani uçağın ruhuna inelim. Birinci düşük görünürlük, stealth. Kaan'ın gövde tasarımı tesadüfi çizgilerden oluşmuyor. Her açı, radar dalgalarını saptırmak için matematiksel olarak hesaplandı. Uçağın gövdesindeki iç mühimmat yuvaları, mühimmatların radar izi bırakmasını engelliyor. Üzerindeki özel RAM boyası ise radar dalgalarını emerek uçağı düşman radarlarında sadece bir kuş kadar küçük gösteriyor. Süper seyir, Super Cruise. Bu özellik, Kaan'ı rakiplerinden ayıran en büyük farklardan biri. Art yakıcı, yani afterburner açmadan, yani devasa yakıt tüketimi yapmadan ses hızının üzerine çıkabilmek. Bu özellik, düşman radarlarına termal iz bırakmadan yüksek hızda bölgeye sızma ve operasyon yapma imkanı tanıyor. Aselsan tarafından geliştirilen yerli AESA radarı, Kaan'ın sadece gözü değil, aynı zamanda silahı. Bu radar sayesinde uçak, aynı anda onlarca hedefi takip edebilirken, düşman uçaklarının radarlarını kör edebilecek elektronik taarruz kapasitesine sahip. Bütünleşik görev sistemi ve yapay zeka, uçağın beyni, pilotun iş yükünü %80 oranında azaltıyor. Uçağın her noktasındaki binlerce sensörden gelen veri, merkezi bir bilgisayarda işleniyor. Pilot, karmaşık verilerle değil, yapay zekanın ona sunduğu net stratejik seçeneklerle savaşı yönetiyor. Kısacası Kaan, gökyüzünde uçan bir süper bilgisayar. Dünya arenasında Kaan'ın ligi belli. O, 5. nesil kulübünün en yeni ve en hırslı üyesi. Peki rakipleri karşısında durumu ne? F-35 ile kıyaslama. Popüler kanının aksine Kaan bir F-35 alternatifi değildir. O F-35'ten daha fazlasıdır. F-35 tek motorlu, hantal ve daha çok yer hedeflerine odaklı bir uçakken, Kaan çift motoruyla safkan bir hava hakimiyet uçağıdır. İt dalaşında, dogfight, Kaan hızı ve manevra kabiliyetiyle F-35'i çok gerilerde bırakacak bir kinematik performansa sahiptir. F-22 Raptor ile kıyaslama. Dünyanın en iyi hava hakimiyet uçağı kabul edilen F-22 ile Kaan arasındaki benzerlikler şaşırtıcı. Ancak Kaan, 20 ile 30 yıl daha modern bir elektronik altyapıya ve sensör füzyonuna sahip. Su-57 ve C-20, Rus ve Çin rakipleri hız konusunda iddialı olsa da, stealth tasarımı ve Batı standartlarındaki radar teknolojisi konusunda Kaan'ın tasarım geometrisi çok daha başarılı ve stabil kabul ediliyor. Türkiye, Kaan ile birlikte dünyada bu teknolojiyi mutfaktan itibaren üretebilen 5 ülkeden biri haline geliyor. Bu sadece bir teknoloji yarışı değil, küresel bir lig atlama meselesidir. Kaan projesi tamamlandığında Türkiye tam olarak ne kazanacak? Birinci, tam bağımsız hava gücü. Artık müttefiklerden uçak almak için lobi yapmaya, şartlara boyun eğmeye gerek kalmayacak. Hava sahamızın güvenliği tamamen kendi yazılımımız ve donanımımızla sağlanacak. İkinci, ekonomi ve ihracat kapısı. Kaan projesi, Türkiye'nin toplam savunma sanayi ihracatını 2'ye katlama potansiyeline sahip. Dost ve müttefik ülkeler, Batı veya Doğu blokuna bağımlı kalmadan bu teknolojiye ulaşmak için şimdiden sıraya girdi. Bu proje sonunda Türkiye sadece bir alıcı değil, dünya savunma pazarında kural koyan bir oyun kurucu seviyesine yükselecek. Dünyadaki güç dengesi artık sadece Doğu ve Batı arasında değil, Türkiye'nin merkezinde olduğu yeni bir eksende dönecek. Sonuç olarak Kaan, sadece tonlarca ağırlığında bir kompozit ve metal yığını değil, bir milletin biz de varız dediği, mühendislerinin alın teriyle yoğrulmuş bir bağımsızlık anıtıdır. Geleceğin savaş meydanında tek başına devleşen değil, Kaan gibi devasa bir dijital ağın beyni olan zeki platformlar hayatta kalacak. Unutmayın, gökyüzü artık eskisi kadar boş değil. Artık orada Kaan var, burası son kale, son hat, son denge. Sizce Kaan uçağının ilk gerçek görevinde yanında en çok hangi insansız savaşçıyı görmeliyiz? Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda bekliyorum. Hepsini tek tek okuyorum.
Bu derin analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve savunma sanayinin kalbindeki bu yolculuğumuzda bize katılmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki stratejik analizde görüşmek üzere, vatanın gökleri her daim açık olsun.